Osmanlı tarihinin son halifesi Abdülmecit Efendi'nin oğlu Şehzade Ömer Faruk. 27 Şubat 1898 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğunda dönemin en iyi hocalarından dersler aldı. Dönemin ruhu itibariyle Enver Paşa 15 yaşının altındaki bütün şehzadelerin askeri eğitim almasını da istiyordu. Daha iyi bir eğitim almaları için şehzadelerin Avrupa'ya gönderilmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Şehzade Ömer Faruk 11 yaşında hocası Salih Keramet Bey ile birlikte Viyana'ya gitti. Viyana'da bulunan Theresianum Askeri Okulu'na kaydoldu. Ömer Faruk Efendi Viyana'da geçirdiği birkaç yılda Almancasını çok geliştirdi. Buradaki eğitiminin ardından Potsdam'da bulunan Prusya Harp Akademisi'nden Prusya subayı olarak mezun oldu. Yurt dışı eğitimi gördüğü yetmezmiş gibi kültürümüzde pek bulunmayan şekilde yabancı bir orduda subay olarak görev almaya başladı. Tabii bu dönem Osmanlı'nın Almanya ve Avusturya Macaristan'la olan yakın ilişkisini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Harp Akademisi'nin ardından stajını Prusya Hassa Alayı'nda üsteğmen rütbesiyle yaptı. Bu süreçte 1. Dünya Savaşı patlak verdi. Cihan Harbi'nde Galicia cephesinde görev aldı. Ardından harbin en meşhur muharebelerinden birinde Verdun Muharebesi'nde görev aldı. Burada şiddetli çarpışmalar içerisinde kaldı. Alman ordusunun başarısız olduğu bu muharebenin ardından Potsdam'a döndü ve 1. Muhafız Piyade Alayı'nda görev aldı. Normalde bu alayda Prusya aristokrat ailelerinden çocuklar bulunuyordu fakat Ömer Faruk Efendi de bu alaya kabul edildi. Hatta Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in hazır bulunduğu geçit törenlerinde en ön sıralarda yürüdü. Onun gibi 1.85 boyunda başka kimse bu alayda bulunmuyordu. Bir Osmanlı şehzadesi olması kendisine bir takım küçük iltimaslar getirdi. Ayrıca savaştaki hizmetlerinden dolayı Kaiser Wilhelm tarafından kendisine Kızıl Kartal ve Demir Haç nişanları takdim edildi. 1. Dünya Savaşı'nın son döneminde gerçekleşen Şehzade Vahdettin'in Almanya gezisine de eşlik etti. Heyetin içinde yer aldı. Genç subay Mustafa Kemal ile de bu ziyaret sırasında tanıştı. 1918 yılında hem Almanya hem de Osmanlı savaşı daha fazla devam ettiremeyecek durumdaydı. İki devlet de ateşkes istedi ve savaş sona erdi. Ömer Faruk Efendi'nin debdebeli Avrupa macerası da böylece sona ermiş oldu. Bir Osmanlı hanedan mensubu için çok maceralı bir 8-10 yıl geçirdi. Mütareke dönemi İstanbul'unda Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığına seçildi. Bu görevi 1919 yılından halifeliğin kaldırıldığı 1924 yılına kadar tam 5 yıl devam ettirecekti. Mütareke döneminde kabus günlerinin başladığı, İzmir'in işgal edildiği ve Anadolu'nun binbir tehditle karşı karşıya kaldığı dönemde Ömer Faruk Efendi İsviçre Alplerinde Rıza Tevfik'in ifadesiyle yaz tatili yapmaktaydı. Tatilden döndüğünde o güne kadar pek rastlanmamış bir evlilik yapan Ömer Faruk, hanedan içerisinde evlenme adeti bulunmayan Osmanlı geleneğinin aksine Vahdettin'in kızı ve aynı zamanda kendisinin kuzeni olan Sabiha Sultan'la Topkapı Sarayı'nda evlendi. Sabiha Sultan aynı zamanda genç Mustafa Kemal'in de evlilik için teklifte bulunduğu bir sultandı. Çanakkale muharebelerinin ardından sükse yapmış bir Osmanlı subayı olarak 3. kişiler aracılığıyla sultana teklif göndermişti. O dönemlerde başarılı subayların saraya damat olması da gayet normaldi. Yıllar sonra Sabiha Sultan bu ilgiden hoşlandığını fakat bu dönemlerde Ömer Faruk Efendi'ye aşık olduğunu ve bir kumandanla sağlıklı bir aile hayatı yürütülemeyeceğini Enver Paşa Naciye Sultan örneği üzerinden açıkladı. Hikayenin bir başka kısmına geçiyoruz şimdi. Ömer Faruk Efendi ve milli mücadele. Kurtuluş Savaşı ile ilişkisini anlamak için son halife Abdülmecit Efendi'yi de anmak gerekiyor. Abdülmecit Efendi İstanbul'un topyekün teslimiyetçi tutumuna karşı olan bir hanedan mensubuydu. Hatta bu konuda savaşın sonunda padişah olan Vahdettin'i de alenen eleştirdiği biliniyor. Özellikle damat Ferit'e duyduğu güven yüzünden kendisine oldukça kızgın. Kuvayi Milli Hareketi ile İstanbul'un yakın temas etmesini, halkla payitahtın arasında mesafe olmaması gerektiğini dile getiriyor. O kadar ki Sultanahmet mitingini yakın bir yerden aracıyla takip ediyor. Buradaki gençlere hitaben, Osmanlı lügatından yeis ve nevmidiyi siliniz. Yani karamsarlık ve ümitsizliği siliniz. Yerine azim ve metanet yazınız. Ben sizin gibi mektepli gençlerden çok ümitliyim. Yaşasın Osmanlılar, yaşasın genç mektepliler gibi coşkulu bir konuşmada yaptı. İşte onun bu tutumu hazırlık sürecindeki zor günlerin ardından bulunduğu konumu daha da güçlendirmek isteyen milli mücadelenin de dikkatini çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından kısa bir süre sonra Mustafa Kemal, Abdülmecid'i istiklal mücadelesi için Ankara'ya hareketin başına davet eder. Muhtemelen burada düşünülen milli mücadeleye hanedanı dahil ederek daha da meşru hale getirmekti. Fakat Ankara'da ne sıfat kazanacağı da tam da net değildi. Halife vekili olacaktı diyen kaynaklar da var, padişah olacaktı diyen de. Ancak Abdülmecit burada tabiri caizse sağlam ata oynadı. Bu teklifi kabul etmedi. Belki de birçokları gibi bu mücadelenin bir sonuç verebileceğini düşünmedi.
Fakat Ankara kuvvetle muhtemele karşı, olmaz, yapılamaz diyenlere karşı mücadeleye başladı ve zaferin ilk adımlarını attı. İşte Ömer Faruk Efendi bugünlerde 1921 Nisan'ında milli mücadeleye katılma girişiminde bulundu. Asım Gündüz aracılığıyla yapılan bu girişimde Asım Bey, babasını getiremedik bari oğlunu gönderelim düşüncesiyle Ankara'nın onayını almadan şehzadeyi yola çıkartır. Remo adlı bir vapurla gizli bir şekilde İnebolu'ya gelen şehzade buradan Ankara'ya bir telgraf çeker. Askeri ve vatani görevim için geldim diyen şehzade ertesi gün gelen telgrafla şok olur. Mustafa Kemal kendisi gibi yüksek bir zatın Anadolu'yu şereflendirdiğini, ancak Ankara'ya gelemeyeceğini, şu an için en hayırlı vazifenin İstanbul'a gitmesi olduğunu söyler. 1920 Nisanı ile 1921 Nisan arasında çok sular akmıştır. Kurtuluş Savaşı başlamış, doğuda Ermeniler mağlup edilmiş, batıda ise İnönü muharebeleri kazanılmıştır. Ankara artık daha özgüvenli ve halktan kabul görür haldedir. Sıfır noktasındayken gelmeyen hanedan, zaferlerin ardından Ankara'ya göz kırpınca bu sefer Ankara'dan ret yemiştir. Ömer Faruk Efendi cevaben beni bir nefer gibi doğrudan cepheye sevk edebilirsiniz. Hiçbir siyasi beklentim yok dese de Mustafa Kemal'den cevap gelmez. Kemal Paşa aylar sonra bu konu hakkında bir açıklama yapar. Şahsen kendisini tanırım. Buraya halife ve padişah olmak gayesiyle gelmek istiyordu. Böyle bir şey zaten olamazdı. Birçok karışıklığa da sebep olacaktı. Ona demişler ki gider gitmez emrivaki yaparsın, millet her şeyi unutur, sizi de padişah eder. Buna güvenip benim onayımı almadan gelmiştir. Hatta İnebolu'ya geldiğinde derhal İstanbul'a haber vermiştir. Bu da resmen padişah ve halifenin onayıyla gelmiş demektir. Bu konu hakkında net bir kanıya varmak pek mümkün değil. İleriki yıllarda Ömer Faruk Efendi bunun böyle olmadığını anlatmıştır. Fakat babasıyla aynı konakta kalırken kimseden icazet almadan veya haber vermeden böyle bir yola çıkması da pek mümkün değil. Yani biraz gri bir alan olduğunu söylesek yeridir. Engebeli ve zorlu günlerin ardından milli mücadele başarıya ulaşır ve askeri safa artık sonuçlanır. Masaya oturma vakti geldiğinde ise bu mücadeleyi başlatanların katline ferman veren padişah ve teslimiyetçiler bir anda davaya ortak olmaya kalkar. Ahval ve şeraitin uygun olduğunu gören Mustafa Kemal ikiliyi sona erdirmek için hamlesini yapar. 1 Kasım 1922'de saltanatla hilafet ayrılır ve saltanat davet Hilafet makamına ise mücadelenin başında yakınlık gösteren Abdülmecit Efendi getirilir. Fakat Abdülmecit Efendi'nin halifelik makamındaki tutum ve davranışları gün geçtikçe değişir. Ankara'da tavırları büyük rahatsızlık uyandırır. Fatih'in sarığı gibi sarık sarmak ister. Mustafa Kemal ise redingot olarak bilinen İngilizce'deki riding coat yani at sürerken giyilen ceketlerden giyebileceğini söyler. Cuma günleri selamlığa çıkmak, farklı unvanlar kullanmak gibi hareketlerde bulunmak isteyince makam ciddi manada tartışmaya açılır. Bir diğer taraftan da Cumhuriyet'in ilanıyla yeni rejimin muhalifleri halifenin etrafında gezinmektedir. Atatürk'ün nüfuzunu kırmak isteyen, çok güçlendiğini düşünen milli mücadele kahramanları dahi Abdülmecid'e ziyaretlerde bulunarak gözdağı vermektedir. Bu olaylar üzerine düğmeye basılır ve 3 Mart 1924 tarihinde hilafet makamı da kaldırılır. Böylece artık vezirin yanında şah da düşer, mat olur. Bu karar Ömer Faruk Efendi için de dönüm noktası olur. Hilafetin kaldırılmasıyla birlikte hanedan içinde yurt dışına zorunlu ikamet yani sürgün kararı verilir. 1924 yılında hilafetin kaldırılmasıyla birlikte ülkede yeni rejimin geleceği güvenceye alınır. Ancak bu sürgün birçok acı hikayeyi de ortaya çıkartır. Sorunlu sürgün kararının ardından Şehzade Ömer Faruk Efendi babası Abdülmecit ile birlikte İsviçre'nin Lozan kentine gitti. Son halife İsviçre'ye gitmek istediğinde reddedildi. İsviçre kanunlarına göre çok eşli kişilerin ülkeye girişi yasaktı. Bu yüzden bir süre bekletildi. Çok geçmeden kabul edildi ve bir süre burada yaşadı. Lozan'a gitmesi kaderin bir cilvesi midir bilinmez. Yeni Türkiye'nin imzalarının atıldığı Lozan, bir yıllık aranın ardından eski Türkiye'yi misafir ediyordu. İsviçre'de geçirilen kısa sürenin ardından halife ve ailesi Fransa'nın Nice kentine geçti. Burada toplanan yardımlarla geçinmeye çalıştılar. 1931'de Ömer Faruk Efendi'nin kız kardeşi Dürri Şehvar Sultan, Haydarabad nizamının oğlu 7. Azamcah ile evlenince ailenin durumu biraz olsun toparlandı. Abdülmecit 1938 yılında Nice'den Paris'e nakledilince Ömer Faruk Efendi kendi ailesiyle birlikte Mısır'a göç etti. İkinci Dünya Savaşı çıkınca aile bir kez daha ekonomik bunalıma girdi. Bu da yetmezmiş gibi savaş Kuzey Afrika'ya uzanınca İngilizler Ömer Faruk Efendi'nin eski Alman subayı olması sebebiyle işbirliği yapabileceğini düşündü. Bu korkuyla 2 yıllık bir göz hapsine aldılar. Almanlar bütün cephelerde yenilene kadar aile büyük sıkıntılar yaşadı.
Savaşın ardından çeşitli sorunlardan dolayı evlilikleri yürümedi ve Sabiha Sultan'la boşandılar. Daha da ilginç bir şekilde bu sefer amcası Yusuf İzzettin Efendi'nin kızı Mihrişah Sultan'la evlendi. Bu evlilik hanedan mensupları ve eşrafı tarafından çok ayıplandı. İlerleyen yaşlarında iyice ekonomik zorluk yaşamaya başlayan Ömer Faruk Efendi elinde avucunda bulunan eşyaları satarak son yıllarını yaşadı. Hayatının son döneminde Fenerbahçe'den aldığı bir mektubu tarihçi İsmail Hamdi Danışmen de şu şekilde anlatıyordu. Geçen gün yine mektup yazmakla meşguldüm. Postacı geldi. Büyükçe bir zarf uzattı. Üstünde Fenerbahçe Spor Kulübü'nü görünce şaşırdım. Mektubu okuyunca büsbütün hayretlere düştüm. Kulübün yeni müdürü sabık reislerinin resmini istiyor salonlarını tezyin için. 40 küsür senedir böyle bir alaka görmediğimden şaşırdım. Mütehassıs oldum, müteessir oldum ve gözlerimden yaşlar boşandı. Yeni ve eski bir resmimi, kulüp azaları ile çıkmış bir eski resmimi ve göstermiş oldukları alaka dolayısıyla teşekkürlerimi yazdım ve gönderdim. Yeni reisin ismi de Faruk olduğundan adaşlık hasebiyle bir sempati duymuş olacak. Bana gönderdikleri kulübün resmi ve işareti ve arkasına yazdıkları beni çok mütehassıs etti. Kulüp erkanı eski reislerine hürmetlerini sunar. Şimdi resim ve çerçeveye geçmiş yanımda duruyor. Muhterem beyefendi diye yazdıkları hataya dikkat bile etmedim. Çünkü bilmediklerinden. Bundan birkaç sene evvel biri bana yine beyefendi diye hitap edince affedersiniz ben beyefendi değilim. Öyle olmuş olsaydım memleketimden çıkarılmazdım. Bana çok pahalıya mal olan elkabımdan vazgeçmeyin pek rica ederim demiştim. Bunu size gülün diye yazıyorum. Gülmeyi bile unutmak üzere olduğumdan unutmamaya çalışıyorum. Bunu da gülün diye yazıyorum. Ömer Faruk bin Abdülmecit el Osman bu satırları yazdıktan 3 yıl sonra 1969 yılında Kahire'de vefat etti. Adını bu şekilde yazıyordu. Osmanoğlu soyadını o dönemde hanedandan bazı kimselerin tabiri caizse hava atmak için kullandığını düşünüyordu. Osman soyundan Abdülmecit oğlu Ömer Faruk şeklinde tanımlıyordu kendini. Naaşı 70'li yıllarda sessizce defnedilmek şartıyla ülkemize getirildi ve 2. Mahmut Türbesi'ne defnedildi. Sessizce. Allah rahmet eylesin.